Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğeneceğinizi umduğum aynı hamurla hem mantı hem de şiş börek çorbası yapıyoruz. Ve dondurucular inanın bu hamurla dolup taşacak. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip hamurumuzun ara katında kullanacağımız kıymalı harcı yapıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1 kilo çok az yağlı kıymayı ekledim ve kıymanın suyu çekilene kadar kavuruyorum. Kıyma biraz kavrulup suyu çekildikten sonra içerisine yaklaşık şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve tekrar şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine yarım kilo yemeklik doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Bu tarif için 1 kilo kıyma kullanacaksak yarım kilo kuru soğan tam yeterli geliyor. Bugün benim yaptığım börek çorbası biraz fazla. Sizler isterseniz bu verdiğim ölçülerin yarısını yapıp daha az da yapabilirsiniz denemek amaçlı. Kıyma ve soğanı çok değil şöyle biraz beraber kavurduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber ve yeteri kadar tuz ekledim. Bu iç harcında karabiberi bir tık daha fazla kullanmanız inanın lezzetine lezzet katacaktır. İç harcını hazırlayıp soğumaya bıraktıktan sonra artık hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur yoğurma makinesinin haznesinin içerisine 9 su bardak un ekledim. Yani 1 kilogram ediyor. Daha sonra 1 yemek kaşığı tuz ve 4 su bardak suyu ekliyorum. Suyun 3 bardağını ekleyip daha sonra 4. bardak suyu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamuru unladım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde şöyle pürüzsüz olana kadar azar azar un ekleyerek toparlıyorum. Hazırladığım kıymalı harç 2 kilo un için ben 1 kilosunu yoğurup sizlere göstermek istiyorum. Eğer sizler 1 kilo undan yapacaksanız yarım kilo kıyma 250 gram da kuru soğan tam yeterli olacaktır. Evet, hamuru masanın üzerinde şöyle biraz yoğurarak toparladıktan sonra hiç bekletmeden daha kolay bezelere bölünmesi için önce ikiye ve ikiye böldüğüm parçaların her birini 3 parçaya ayırıyorum. Yani 6 tane beze yapıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 6 eşit beze yaptım ve yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve bezelerin şöyle hem altını hem üstünü biraz unladıktan sonra bir poşetin içerisine alıyorum ve daha kolay açılması için şöyle yaklaşık 10 dakika ya da 5 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Eğer hamur açmakta tecrübeliyseniz hiç dinlendirmeden bezelerinizi yaptıktan sonra hemen açmaya başlayabilirsiniz. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve merdane ile çok az un serperek ara ara da şöyle ters yüz ederek büyütüyorum. Açtığınız hamuru çok büyütmenize gerek yok. 30 ya da 35 santimlik hamur ölçüsü bizim için yeterli olacaktır. Birinci bezeyi açıp katlayıp bir kenara aldıktan sonra ikinci bezeyi de aynı büyüklükte açıyorum. Hamuru açtıktan sonra hazırladığım iç harcından yaklaşık şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra şöyle kaşığın tersiyle hem bastırarak hem de yayarak hamurun her tarafına gelmesini sağlıyorum. İç harcını hamurun üzerine yaydıktan sonra ilk açtığım hamuru masanın üzerindeki hamurun üzerine kapatıyorum. Kıymaların dökülmemesi için uç kısımlarını şöyle elimle bastırıp kapatıyorum. Uç kısımlarını kapattıktan sonra üzerine biraz un serpiyorum ve tersini çeviriyorum hamurun. O tarafını da aynı şekilde unlayıp elimle bastırıyorum.
Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta sadece bolca unlamamız, hamurları keserken birbirine yapışmaması adına. Daha sonra kıymaların hamurun içerisine tam gömülmesi için hem bastırarak merdane ile hem bastırarak hem de biraz daha büyütüp genişletiyorum. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra bir rulet ya da keskin bir bıçak ile ince ince kesikler atıyorum. Ben hem börek çorbasında hem de mantıda kullanacağım için bu hamurları küçük küçük ve ince ince kestim. Eğer sizler sadece mantıda kullanacaksanız biraz daha geniş kesikler atabilirsiniz ve hamurlarınızı daha büyük büyük kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hamurun tamamını uzun şeritler halinde kestikten sonra şöyle üzerini tekrar biraz unluyorum ve kestiğim hamurları toparlayıp bir kenara alıyorum. Kestiğim uzun şeritlerden elime alıyorum ve önce unu, daha sonra masanın üzerine düz olacak şekilde üst üste diziyorum. Bu aşamada isterseniz hamurları 4-4, isterseniz 5-5, isterseniz de fazla fazla üst üste ekleyip kesebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanması size zor gelebilir ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. 6 tane bezeyi yarım saat içerisinde yapıp kesip fırına attım. Üst üste koyduğum hamurları keskin bir bıçak yardımıyla küçük küçük parçalara bölüyorum. Hamurları kestikten sonra masanın üzerindeki unla şöyle karıştırarak birbirinden dağılmasını sağlayalım. Sizler izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bütün bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ve ayrıca kanalımda çok izlenen tariflerimden bir tanesi hamurun içerisine kıymayı katıp yaptığım börek çorbası tarifi de var. Eğer isterseniz o tarifi de izleyebilirsiniz. Hazırladığım hamurlardan yarısını bir fırın tepsinin içerisine diziyorum ve 180 derecede 15 dakika pişirmiyorum. Sadece kurutuyorum. Birinci tepsi piştikten sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde 180 derecede 15 dakika fırında bekletip kuruttum. Evet, bu hazırladığım hamur 1 kilo un ve yarım kilo kıymadan yaptığım börek çorbası hamurları. Dediğim gibi verdiğim ölçüler gözünüze fazla gelirse sizler de denemek amaçlı daha az yapıp deneyebilirsiniz. Hamurlar tamamen soğuduktan sonra dolap poşetine koyup dondurucuya kaldırıyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartın. İsterseniz şiş börek çorbası, isterseniz de mantı yaparak afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, sizlere hamurun birazını ayırıp hem şiş börek çorbası hem de nasıl mantı yaptığımı göstermek istiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Hazırladığım hamurdan bir tabak ekledim ve orta ateşte şöyle hamurları karıştırarak biraz kavuruyorum. Daha sonra üzerine dondurucudan çıkardığım etli nohutu ekliyorum. Etli nohut koymanız şart değil. İsterseniz sade nohut da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerini geçecek kadar kaynar su ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Çorbamızın sosu için 500 gram süzme yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta ekledim. Ve çırpma teliyle şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra çorbanın suyundan azar azar ilave edip karıştırıyorum. Yemeğimizin kesilmemesi adına. Sizler de yoğurtlu çorbalarınızı bu yöntemle yaparsanız inanın yoğurdunuz kesinlikle kesilmez. Yemeğin suyundan yoğurdun içerisine ekleyip ısı dengesini sağladıktan sonra hazırladığım yoğurdu çorbanın içerisine boşaltıyorum ve daha sonra karıştırıyorum. Şöyle 1-2 taşım kaynatmadan önce mutlaka tuzunu en son ekliyorum. Sizler de bu şekilde yoğurtlu yemeklerinizde
mutlaka tuzu en son eklemenizi tavsiye ederim. Tuz da ekledikten sonra çok değil, şöyle 1-2 taşım kaynatıyorum. Çorbamızın naneli sosu için şöyle yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve 2 yemek kaşığı nane ekledim. Ve nanenin kokusu çıkana kadar şöyle biraz ocağın üzerinde tuttuktan sonra çorbanın üzerine boşaltıyorum. Ve artık börek çorbamız servise hazır. Mantı için uygun bir tencerenin içerisine biraz su koydum ve su kaynamaya yakın şöyle yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim ve hazırladığım hamurdan bir tabak dolusu ekleyip kaynamaya bıraktım. Tamamen makarna mantığı ile hamuru haşladıktan sonra sizin de gördüğünüz gibi kesinlikle dağılma ve içerisindeki kıymaların kesinlikle dışarıya taşması olmuyor. Hamurlar kaynadıktan sonra süzerek servis tabağının içerisine alıyorum. Haşladığım hamurların üzerine tabii ki de çok yakışan sarımsaklı yoğurt ve olmazsa olmazı yağlı biberli sosu döküyorum. Evet, mantımızı hazırladıktan sonra börek çorbasını servis tabağına alıp sizlere göstermek istiyorum. Sizlere bugün hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli aynı hamurla hem çorba hem de mantı nasıl yapılır elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de dener ve bu tarifi beğenirsiniz ve denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ikisi de gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.